Merhabalar değerli izleyiciler. Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin gerçekleştirmiş olduğu online tanıtım etkinliklerinin üçüncüsündesiniz. Bizim tarihlerimiz şu anda 24 Temmuz 2020 akşam saat 8. Şu an bizimle birlikte canlı yayında olan izleyicilerden ricamız lütfen bütün bir konuşma boyunca sorularınızı bize iletin. Konuşmacı hocalarım bir yandan bölümleri tanıtırken ben de sizin sorularınızı okuyacağım ve hocalarıma yönelteceğim. Eğer şu an bizimle birlikte videoyu izlemiyorsanız, daha geç izliyorsanız, başka bir tarihte izliyorsanız da bu Teams üzerinden olabilir, YouTube'da olabilir. Lütfen yine de bize sorularınızı ulaştırın. Mümkünse yanınızda bir kağıt kalem bulundurun, sorularınızı not alın. Bize ulaşabileceğiniz e-mail adresleri ve telefonlarla ilgili bu video görüşmesinin sonunda size bilgi vereceğim. Öyleyse hemen ben hocalarımı tanıştırayım sizinle. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden doktor öğretim üyesi Semih Özkan hocam burada. Hocam hoş geldin. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Diğer hocam da Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden bölüm başkanımız doktor öğretim üyesi Dinç Saraç. Dinç hocam hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Ve hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumu Semih Hoca'ya yönelteceğim gastronomi ve mutfak sanatları için. Hocam, öğrenciler bu bölümde ne beklemeli? Bu bölümün amacı nedir? Öğrenciler neyle karşılaşacaklar gastronomi ve mutfak sanatlarında? Buyurun. Evet, peki teşekkür ederim. Yani bir insan niye gastronomi ve mutfak sanatları okur, bundan ne bekler, bunun üzerine konuşmak gerekirse. Şimdi şöyle, önce biraz müfredat detayına çok girmeyeceğim ama programın yapısıyla ilgili konuşmak istiyorum. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi gastronomi ve mutfak sanatları dediğimiz zaman işin tabii odağında yemek var. Hemen zaten bize yemeği çağrıştırıyor. Ama odağında yemek olan bu konuyu biz orada nasıl ele alıyoruz? Dolayısıyla bir insan yemeğe meraklıysa ya da bunu meslek edinmek istiyorsa neler yapıyor? Yani evinde de yapar, işte sektörde bunu çekirdekten yetişerek de yapar, her türlü yemeği yapabilir. Dolayısıyla bir kişi niye gidip bir üniversitede 4 sene bunun eğitimini alır? Bunun kişinin sadece yemek yapmasından farkı nedir? Biraz buna değinmek lazım. Bunu da ben müsaade ederseniz bizim yani böyle bir programın eğitim yapısı üzerinden tanımlamak istiyorum. Hem olması gereken bir gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi hem de bizim yürüttüğümüz eğitim üzerinden konuya bakarsak bir defa gastronomi disiplinler arası bir programdır. Yani çok farklı disiplinlerin bir araya gelerek bir bütünü oluşturdukları, birbirlerini tamamladıkları, birbirlerini besledikleri ve böylece bir bütünü ortaya çıkaran bir bölümdür. Nedir bunlar? Aslında belli başlı dört ana modülde bakabiliriz buna. Bir defa herkesin tahmin edebileceği gibi mutfak pratiklerimiz var. Bu mutfak pratikleri her dönemden döneme birbirini takip eder şekilde gittikçe her kendinden öncekinin üstüne bir şeyler koyarak devam eden mutfak derslerimiz var. Bu kendi içinde temel teknikler, Türk mutfakları, dünya mutfakları, pastacılık, ekmekçilik vesaire gibi gider. Şimdi bir diğer grubu bilimsel dersler oluşturur. Mesela hijyen, sanitasyon, beslenme, gıda bilimi vesaire. Şimdi bunlar neden önemlidir? Neden? Çünkü bu eğitimi alan kişinin bunu profesyonel hayata taşımayı hedefleyen kişidir. Dolayısıyla yaptığı işe büyük bir hakimiyeti gereklidir. Bunun için de arka tarafta, arka planda ne olup ne bittiğini, yani bir yemeği yaparken hazırlıktan başlayıp pişirip servis edene kadar orada ne olur, nasıl kimyasal, fiziksel reaksiyonlar olur, bunu bilen kişi konuya hakim olur, yaptığı şeyin ne olduğunu, orada olan şeyin ne olduğunu bilir
Bunu kontrol eder, olası aksaklıklarda müdahale eder. Farklı farklı gruplar için profesyonel hayatta yemek pişirdiğinde bunların menülerini oluşturabilecek arka plan bilgisine sahip olur vesaire. Dolayısıyla bu bilimsel dersler grubu da bir gerekliliktir. Bir üçüncü grubu işletme tabanlı dersler oluşturur. Çünkü bu alanda eğitim alan kişi çeşitli alanlarda çalışabilir ve bunlardan bir tanesi de kendine ait bir işletme açmak olabilir ya da herhangi bir işletmede yönetici pozisyonunda çalışmak olabilir. Bu iş tabii profesyonel hayatta bunun bütçesiyle, halkla ilişkileriyle, muhasebesiyle vesairesiyle çok ilişkilidir. Bir kurumsal bir yapıda çalıştığınızda mutfak bir organizasyonel bir yapıdır ve bayağı da bir hiyerarşik düzen vardır ve orada bir ekip yönetmek icap eder. Bu gibi gerekliliklerden dolayı yine konuya bu açıdan da hakim olabilmek için bu grup dersleri de almaya gerek vardır. Ve dördüncü grupta kültür ve sanat dersleridir. Şimdi kültür ve sanat derslerine şöyle değinmek istiyorum. Bunlar içinde neler içerir? İşte temel sanat eğitimini içerir, yemek tarihini içerir, yemek kültürünü içerir vesaire. Şimdi tabii ki böyle bir eğitimi alan kişinin yani kültürel bir altyapıyı almasını gerekir. O bir gereklilik. Zaten bir akademik eğitim bunu gerektirir. Fakat onun ötesinde de şimdi dünyamızda gastronominin sürekli olarak yeni trendleri ortaya çıkıyor. Şimdi bu alanda şey yapan kişinin, bir eğitim alan kişinin bir defa zaten ondan önce aslında atladım. İyi bir yabancı dil bilmesi ve hatta birden fazla yabancı dil bilebilmesi ve dünyayla entegre olup dünyada ne olup ne bittiğini, bu işin trendlerinin ne olduğunu takip edebilmesi lazım. Bu bir. İkincisi de bunları takip ettiği zaman karşılaşacağı şeyler olacak. Mesela dünya mutfaklarında yeni trendler ortaya çıkıyor. Bunları takip edebilmesi için kişinin dünya mutfakları alt kültürüne sahip olması lazım. Yine mesela şu anda yerel mutfaklar, yöresel mutfaklar çok önem kazanan bir başka trend bütün dünyada. Dolayısıyla yaşadığı kültürün yöresel mutfaklarını inceleyebilmek ve oradan kendi reçetelerini oluşturabilmek için kişinin bunu nasıl araştırabilir, bunun tarihsel boyutunu ya da coğrafi boyutunu nasıl araştırabileceğinin metodolojisini bilmesi lazım. İşte bütün bunların hepsinin toplamından oluşan 4 yıllık bir akademik eğitim kişiyi hazırlar ve sadece yaşadığı yere, yani yaşadığı şehre, yaşadığı ülkeye değil, dünyaya hazırlar. Gastronomi çok evrensel ve global bir meslektir. Sadece belli bir yerle sınırlı değildir. Biz bugüne kadar yıllardır gastronomi öğrencileri mezun ediyoruz ve hepsi dünyada çalışan insanlar. Kimisi tabii ki yaşadığı yerde, yaşadığı ülkenin başka şehirlerinde, ya da içlerinde pek çok dünyanın çeşitli yerlerinde çalışan bir sürü kişi var. Dolayısıyla da biraz önce dediğim gibi bu çok global bir meslek ve global ölçekte kendi markanızı oluşturabilmek için, kendi varlığınızı gösterebilmeniz için de küresel ölçekte bir eğitimle hazırlanmanız gerekiyordur. Dolayısıyla bir insan yemeği odağına koyup kendini bu ölçeğe göre hazırlamak istiyorsa bunun akademik eğitimini almalıdır. Biz de yıllardır bu eğitimi veriyoruz. Halen daha da vermeye devam ediyoruz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hocam öyleyse hemen aynı soruyu Dinç Hoca'ya yönlendirelim. Hocam turizm için bir öğrenci ne beklemelidir? Bu bölümün amacı nedir? Siz ne dersiniz? Teşekkür ederim. Yani şimdi ben biraz kendimden, kendi deneyimlerinden bahsederek ve özellikle turizm okuyayım mı, okumayayım mı diye kafası karışmış öğrencilere hitap ederek bir şeyler söylemek istiyorum. Bugüne kadar tanıtım günlerinde
bazı kişilerden, bunlar öğrenciler vardı, veliler vardı, gelen sorulardan turizmi okumanın çok da böyle bir anlamlı olmadığına dair böyle iğneleyici, kimi zaman çok az meraklı sorular aldım. Ve dilimiz döndüğünce bunu izah etmeye çalıştık. Şimdi ben kendi hayatımdan bir örnekle hareket edeyim. Ben bizim fakültemizde turizmin kültür, çevre, koruma, sürdürülebilirlik falan vesaire gibi konularında ders veriyorum. Benim misyonum bu. Ben bir turizmci değilim. Turizm eğitimi almadım. Arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi aldım. Bilkent Üniversitesi'nde bu eğitimi aldım. Lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi. Ve bu eğitimi alırken ben tabii tamamen bir meslek adamıydım. Benim turizme falan kaymak gibi bir düşüncem hiç yoktu. Gel zaman git zaman biz eğitimin dışında kazılara gitmeye başladık. İşte saha çalışmaları vesaire yapıyoruz. İlk zamanlar ben son derece kapalı bir kutuyum. Elitist bir arkeolog gibi davranmaya çalışıyorum. Kendi küçük ukala dünyam, ukala çevrem vardı. Belli entelektüel meseleler dışında her şey kapalıydı. Çünkü arkeoloji öğrencisiydik. Gel zaman git zaman biz bu bilimsel çalışmaları yaparken o kazı alanlarına sıradan insanlar uğrar oldu. Bunlar arasında etraftan vatandaşlar vardı. Meraklı yoldan geçerken buraya insanlar vardı. Bu insanlar sorular soruyorlardı tabii yaptığımız iş hakkında. Burada ne yapıyorsunuz? Biz bir şeye benzetemiyoruz. Bunun önemi nedir? Vesaire gibi. Neden o mezarı kazıyorsunuz? Kendi babanızın mezarı kazılsa hoşunuza gider mi gibi. İlk başlarda anlamlandıramadım ve tepkiyle yaklaştım ama sonradan zihnimde yer edinmeye başlayan böyle beni hareketlendiren düşüncelerim ve sorular oldu bunlar. Sanıyorum eğitimimin son dönemine doğru ben bu sorulardan mantıklı bir şey çıkardım kendince, bir kariyer planı. Ve kendi kendime şunu dedim, yahu biz burada bilimsel bir etkinlik yapıyoruz. Bunu kendi içimizde yapıyoruz, kendi aramızda konuşuyoruz. Tunç Çağı'ndan bahsediyoruz, Orta Çağ'dan bahsediyoruz, Bizans'tan. Peki biz bunları nasıl paylaşacağız? Buraya gelen insanlara buraları nasıl tanıtacağız? Buraya gelen insan burayı nasıl anlamlandıracak? Ben onu sosyal bir dille nasıl aktaracağım? Burayı görmek için gelen insan nereden gelecek? Nerede yemek yiyecek? Nerede konaklayacak? Sahayı gezerken tuvaleti gelse nereye gidecek gibi. Şunu gördüm. Bu işin bir turizm tarafı vardı. Yani insanla ilişkili ki sizin yaptığınız mesleğin dışında bir insan meselesi. Oraya gelen insandan bahsediyorum. İlgili her şeyi sizin düşünmeniz lazım. Siz arkeoloji yapıyor olsanız da. Ben o gün bu sorulardan aldığım cesaretle dedim ki ben konvansiyonel bir arkeolog olmak istemiyorum. Bu sorular üzerine kafa yormak istiyorum. Ve orada turizm alanına doğru kaydım. Şunu demek istiyorum. Şunun için anlattım bütün bunları. Turizm dediğiniz mesele dile kolay kalıplaşmış bir kelime ama insanla ilgili merak eden, keşfetmek isteyen, rahatlamak, tatil yapmak isteyen, bir yerleri görmek isteyen, bir şeyleri deneyimlemek isteyen insanlarla ilgili her türlü meseleyi ele alan bir şey. O yüzden çok bence geniş bir alan ve bir o kadar da fazla şey yapabileceğiniz bir yer. Şimdi turizm meselesi, bu turizmi okumak gerekli midir diye soracakları. Şunu söyleyeyim, turizm 60'lı yıllardan beri bir akademik hüviyete sahip. Bu 60'lı yıllar neyi ifade ediyor? İlk kitlesel hareketlerin, insanların toplu şekilde seyahat ettiği zamanları, 250 milyon insanın ilk kez seyahat ettiği zamanları ifade ediyor. Bu insanlar kitlesel bir şekilde seyahat etmeye başlayınca bazı insanlar haklı olarak yahu bu kitlesel hareketlerin topluma, kültüre, çevreye, yeme içme alışkanlıklarına, şehirlere, ulaşıma vesaire nasıl etkisi olacak diye düşünmeye başladı. Ve bu düşünceler turizm meselesini bir akademik hüviyet kazandırdı. Zaman içerisinde bu kitle giderek büyüdü. Turizm dediğimiz meselenin ekonomik
hacmi de çok büyüdü. Bugün itibariyle yani 1,6 milyar insanın seyahat ettiği, 1,5 trilyon doların üzerinde bir ekonomiye hizmet ettiği bir meseleden bahsediyoruz. Yani turizm uzun bir zamandır dünyayı çok yakından ilgilendiren bir mesele, bir meslek, bir akademik araştırma kanalı. Bu ekonomi dünyadaki birçok ülke için çok büyük şeyler ifade ediyor bu ekonomi. Çünkü bazı ülkeler için bu bir katma değer olmanın yanı sıra Türkiye gibi endüstrisi halihazırda kısıtlı olan ülkeler için hayati bir kaynağı ifade ediyor. İstihdam ifade ediyor, döviz ifade ediyor. Ödemeler dengesini sağlamak için kaynakları ifade ediyor. Dolayısıyla bu öyle bir sektör ki uzun bir zamandır turizmle ilgili birçok alanda birçok insana ihtiyaç duyulan bir yer. Bunlar turizmle ilişkili birçok alanda akademik insanları gerektirdiği gibi turizmin hizmet tarafını da, servis tarafını da, teknik anlamda operasyon tarafını da insanların çalışmasını gerektiren daimi ve önemli bir meslek. Dolayısıyla turizme burun kıvıran kişiler varsa turizm meselesinin çok uzun bir süredir çok önemli, çok hayati bir çalışma alanı olduğunu hatırlamalarını ben rica ediyorum. Son derece geçerli olan bir meslektir. Tabii ki 60'lı yıllarda değiliz. Uzun bir süre geçti ve bu süreçte turizmin değdiği alanların da tabiatı değişti. Çok daha dallı budaklı bir hale geldi. Bugün itibariyle tanıtım tarafı, planlama tarafı, strateji tarafı, ekonomik finans tarafı, insan kaynakları tarafı, yeme içme tarafı gibi burada yani uzun bir liste verebileceğim bir alana dönüştü. Ve sürekli de büyüyen bir sektör. Dolayısıyla çok önemli bir çalışma alanı, çok önemli bir kariyer yoludur turizm. Şimdilik susuyorum. Teşekkür ederiz hocam. Galiba iki bölüm içinde şunu söyleyebiliriz. İkisi de insana dokunan ve farklı disiplinleri bir araya getiren bölümler sanırım. Evet. Bundan sonraki sorumuzda Semih Hocam size tekrar dönelim. Gastronomi bölümünden bahsettik ama öğrenciler neden gastronomi ötesinde Antalya Bilim Üniversitesi'ni seçmeliler? Veya Antalya'yı seçmeliler? Evet. Şimdi bunu da şöyle cevaplandırabiliriz. Şimdi biraz önce bir insan niye gastronomi okumalı noktasında bunun açıklamasını yaparken aslında doğru bir gastronomi eğitim programı nasıl olmalıdırı da cevaplamış olduk. Dolayısıyla bunun bir adım sonrasında da o zaman şunu tercih yaparken şunu sormamız lazım kendimize. Bir öğrencinin yerine ben kendimi koyduğumda madem ki bir gastronomi bölümü ya da akademik bir bu alandaki akademik bir eğitim böyle olmalıdır. İçinde şunları içermelidir. O zaman benim tercih yapacağım okul bana bunları verebiliyor mu? Verebilecek şeylere sahip mi? Bunlara bakmak lazım. Şimdi biraz önceki yaptığım tanımlar üzerinden madde madde gidelim o zaman. Birincisi bir defa ne dedik? Bu global bir meslektir ve global bir meslek olabilmesi için yani bu alanda eğitim alan kişinin gerçekten kendini çok dar çerçevede lokal bir yere değil de bütün dünyaya hazırlayabilmesi için dil bilmesi lazımdır. Şimdi Antalya Bilim Üniversitesi'nde eğitim dili %100 İngilizce ve özellikle de zaten turizm fakültesindeki bölümlerde yani turizm fakültesi içerdiği alt bölümler itibarıyla zaten bunun çok zorunlu olduğu bir yer ve dolayısıyla da biz bu eğitimde de bu konuda hiç taviz vermiyoruz. Çok bunu katı bir şekilde uyguladığımız bir yer.
Yani önce bir yıl İngilizce hazırlık, onun arkasından da 4 yıl boyunca okunan bütün mesleki derslerin tamamının İngilizce okunduğu bir programa sahip. Bunun ötesinde bir de hatta ikinci yabancı dil var. Öğrencilerimiz bir ikinci yabancı dil seçip 4 dönem boyunca da diğer derslerin yanında bunu da okuyabiliyorlar. Okuyorlar ve dolayısıyla da bu şekilde yetişiyorlar ve devamını kendileri de getirebilirler. Dolayısıyla size belirli bir ölçekte dünyayla entegre olabileceğiniz dil yeterliliğini veriyor burası. İkincisi, şimdi bu alanda okuduğunuz zaman gastronomi bir yönüyle çok teorik konuları biraz önce de bahsettiğim içerdiği gibi aynı zamanda çok pratik tarafı olan bir sürü uygulama içeren bir bölüm. Dolayısıyla şuna bakmak lazım gidilecek yerde. Gerçekten size bu uygulama imkanlarını verecek uygulama, biz onu hatta kendi aramızda laboratuvar diye adlandırıyoruz. Uygun şartlarda, uygun donanıma sahip bir uygulama mutfağınız var mı? Gerekli yeterlilikte bir eğitim mutfağı olmanın vasıflarını taşıyan var mı yok mu? Buna mutlaka bakmak lazım. Bizim üniversitemizde oldukça iyi, geniş, yeterli altyapı, üst yapı donanımlarına sahip bir mutfağımız var. Bunun ötesinde yine deminki söyleme geri dönüyorum. İlk sorunun söylemlerine. Ne dedik? İyi bir gastronomi programı disiplinler arası bir program olmalıdır ve farklı alanlar birbirlerini bütünlemelidir diye. O zaman bu nasıl bir gereklilik ortaya çıkarır? O zaman bütün bu farklı disiplinlerin eğitimini verebilecek olan farklı disiplinlerden gelmiş öğretim elemanları kadrosu var mı? Buna bakmak lazım. Neleri tanımladık? Bizim kadromuzda turizmcilerimiz, işletmecilerimiz, kendileri bu alanda akademik eğitim almış olan ve aynı zamanda sektör tecrübesi olan mutfak şeflerimiz, beslenme uzmanlarımız, gıda mühendislerimiz, tarihçilerimiz vesaire bütün bu alanlardan hocalarımız var. Yani hepsini bir araya getirdiğiniz zaman disiplinler arası bir programın eğitimini verebilecek disiplinler arası bir hoca kadromuz var gerekli yeterlilikte. Ve de aynı zamanda sadece bu da değil, bir de bilgi birikimi ve tecrübe gerektirir. Biz Antalya Bilim Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk gastronomi eğitim programını kurmuş olan çekirdek bir ekip var burada. Yani Türkiye'de gastronomi ilk kurulduğu günden beri gastronomi öğrencisi okutan ve mezun eden bir temel bir çekirdek ekip var aynı zamanda. Şimdi yine işin uygulama tarafıyla ilgili başka noktalara da değinmek istiyorum. Bir defa okuduğunuz üniversitenin bulunduğu lokasyon çok önemli. Ben işin açıkçası Türkiye ölçeğinde baktığımda 2 tane gastronomi eğitimi açısından en elverişli olabilecek şehir görüyorum. Bunlardan bir tanesi İstanbul, bir tanesi Antalya. Neden? Çünkü bir defa bizim verdiğimiz eğitim, ki olması gereken de bu, sadece okul içerisinde teori ve okul içerisinde pratikle sınırlı bir eğitim değil, sektörle çok entegre bir şekilde çalışıyoruz. Yani öğrencilerimiz oldukça uzun stajlar yapıyorlar. 2. sınıfın, 3. sınıfın yazları tümüyle stajla geçer. Onun ötesinde sektörle projeler yapıyoruz ve bunların içerisinde de öğrencilerimiz daima varlar. Ama tabii sizin bu dediklerimi yapabilmeniz için bulunduğunuz yerde bu ihtiyacınızı karşılayacak sektörel kuruluşlar olması lazım. Şimdi baktığınız zaman Antalya gerçekten önemli çok önemli, hatta dünya ölçeğinde önemli bir turizm merkezi. Yani dolayısıyla burada çok fazla sayıda kurumsal 5 yıldızlı otel var. Bu oteller kendi yapılarının içerisinde çok fazla ve çeşitli
yiyecek, içecek şeyleri içeriyorlar, mekanları içeriyorlar, restoranlar vesaire. Yani kahvaltı servisleri var, açık büfesi var, alakart restoranı var, pastanesi var, osu var, busu var. Dolayısıyla konunun her tarafını görebilme imkanı var. Dolayısıyla da bunların da içini doldurmak lazım. Bu açıdan çok şanslı bir yer. Bir diğer konu, dünyadaki yine çeşitli kuruluşlarla, çeşitli üniversitelerle Erasmus anlaşmalarımız var. Öğrenci buralara gidebilir ve Erasmus stajlarını yapabilir, öğrenci değişim programlarına katılabilir. Yine bir diğer konu, biz butik eğitime inanırız ve dolayısıyla öğrencilerimizle daima danışmanlık meselesi çok önemlidir. Yani öğrenciyle bütün hocalar olarak bu eğitim felsefemiz bizim ve birebir ilgilenme meselesi önemlidir ve bunu gerçekten yaparız ve öğrenciler sadece derslerle ilgili şeyleri değil pek çok şeyi paylaşırlar. Çünkü biliyorsunuz bu konu eğitim, öğretim diye bir şeyden bahsedilir ayrılmaz ikili olarak. Yani dolayısıyla sadece öğretim yaparsanız öğrenciniz belirli bir alanda dersleri görür ve gider. Ama bunun yanına eğitim de eklemek lazım. Yani bu alandaki tecrübesi olan kişiler olarak aynı zamanda sizin onlara hayat anlamında da kendilerine bir yol çizmeleri anlamında da rehberlik etmeniz gerekir ve biz bunu gerçekten çok önemsiyoruz işin bu boyutunu. Dolayısıyla öğrencilerimizle de bu anlamda çok ilgileniriz. Zaten kadromuzu, eğitim imkanlarını vesaireyi şeydeki web sitesindeki ilgili web sayfasındaki işte hoca kadromuz, mutfağımızla ilgili videolar vesaire buralara baktıklarında da görebilirler. Son bir şey eklemek istiyorum. Biraz önceki soruda bunu aslında unuttum. Şimdi şöyle, biz konuya çeşitli açılardan bakıyoruz. Şimdi ilk başta bir insan niye gastronomi okumalıdır noktasında ben daha çok işin eğitim felsefesi boyutundan yani içini nasıl doldurmalıyız böyle bir eğitimin noktasından baktım. Bu daha felsefe üst sofistike noktasıydı. Bir de daha aşağı inelim. Tamamen pratik noktasına. Şimdi yani bunu da tamamen yok sayamayacağız. Gençlerimizin haliyle bir takım eğitimler aldıklarında işte hayatta benim iş imkanlarım olur mu, iş bulur muyum, bulamaz mıyım, işsiz kalır mıyım vesaire vesaire bir şeyler üzerine düşünüyorlar. Belirli meslekler vardır ki onları okursanız işsiz kalmazsınız hiçbir koşulda. İnsanlar bütün dünyadaki yaşayan insanların hepsi yemek zorundadır. Nasıl doktor işsiz kalmazsa biz dediğim gibi yani Türkiye'deki ilk gastronomiyi kurduk ve bugüne kadar çok öğrenci mezun ettik. Bunların hepsinin de içlerinde ben bir tane bile işsiz kalan hatta bir tane bile kendi mesleğinin dışında iş bulamadığı için başka bir meslek yapmak zorunda kalan bir kişi bile bilmiyorum. Bizim bütün öğrencilerimiz gastronomi okudular. Hepsi gastronomiyle ilgili bir şeyler yapıyor. Hatta çok iyi yerlere geldiler. Bunu okuyan işsiz kalmaz. Onu da ekleyeyim. Peki, şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederiz hocam. Aslında çok detaylı konulara değindiniz ama Dinç hocama da soracağım. Hocam siz ne dersiniz? Neden Antalya Bilim Üniversitesi okunmalı? İzah edeyim. Ben de Semih'in değindiği bazı noktalara eğileceğim. Şimdi Semih Hoca Antalya'nın lokasyon olarak döneminden bahsetti gastronomi olarak. Bu turizm için de tamamen geçerli bir şey. Dünyada bazı ülkeler, bazı şehirler vardır, bazı yerler vardır. Belli akademik alanlarla özdeşleşirler. Yani siz okyanus bilimi okumak istiyorsunuz ya da deniz biyolojisi bunu tamamen karasal bir yerde yapmazsınız. IT konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız Amerika'nın Kaliforniya eyaletine gitmeniz mantıksız değildir. Gibi ya da mühendislik okumak istiyorsanız Kuzey İtalya'daki değil mi geleneksel mühendislik okullarına gidebilirsiniz. Bu seçimler doğrudur. Turizm alanında da Antalya doğru bir lokasyondur. Neden?
bu şehrin kimliği ve geçmişinde bir turizm meselesi var. Yani Devlet Planlama Teşkilatı bu ülkeye turizm konusunda ilk altyapı, üst yapı çivilerini Antalya'da çaktı. 75 yılından beri giderek büyüyen bir şekilde Antalya'ya bugün bir sürü turizm kompleksi inşa edildi. Bunların arasında çok önemli yerel, uluslararası markalar var. Dolayısıyla bu Antalya'daki oteller, turistik işletmeler bizim üniversitede verdiğimiz eğitimin bir yerde laboratuvarı, avlusu, ön bahçesi, arka bahçesi, her şey. Bunların bu yerlerde başlı başına okullar. Yani biz burada teorik eğitim verdiğimiz zaman bizim yetiştirdiğimiz arkadaşlar bu bahsettiğimiz yerlerde, değil mi, uygulamalara gözlemliyorlar. Neyi ne kadar eksik yaptıklarını, neyi iyi yaptıklarını ya da hangi konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Dolayısıyla Antalya'da turizm okumak kadar makul karşılanabilecek bir durum yoktur. Müfredat konusuna ben de değineyim, önemsediğim meselelere. Şimdi bizim fakültemizin güçlü olduğuna, en güçlü olduğuna inandığım meselelerden bir tanesi fakültenin reflekslerinin kuvvetli olmasıdır. Bu müfredat konusuna da yansıyor. Ne demek istiyorum? Biz burada müfredat oluştururken turizm ve otel işletmeciliğinin temel derslerinin yanında bu turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili gelişmekte olan, önem kazanan, önem arz eden alanları da müfredata ekleme, yenilikleri takip etme konusunda kararlıyız ve buna güçlü bir refleksimiz var. Bu ders müfredatlarını oluştururken biz bunu kapalı kapılar arkasında yapmıyoruz. İşin içindeki insanlara, sektör temsilcilerine danışıyoruz. Örneğin otelcilik konusunda, değil mi, IT konusunda kullanılan programların en yenilerini, en popüler olanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Bunların eğitimlerini vermeye çalışıyoruz. Ve öyle bir müfredat yapısı var ki 3. sınıftan sonra arkadaşlar, ki bunların bazıları otel işletmeciliği kanalında yürümüyorlar, buna ilgi duymuyorlar. Bunlara da hareket alanı katabilen, bunlara ilham verecek dersleri var. Dolayısıyla canlı, dinamik ve değişime açık bir müfredat yapısı var. Sandıkta sakladığımız ve sürekli masaya koyduğumuz bir müfredatla eğitim vermiyoruz Antalya Bilim Üniversitesi'nde. Bunu önemsiyorum. Kadro, Semih Hoca değindi. Akademik turizm bölümünün akademik kadrosu içerisinde de doğrudan turizm alanında yetişmiş insanlar var. Antalya'yı iyi bilen, Antalya turizmini tanıyan insanlar. Akademik kadroda turizmle ilişkili diğer alanlarda, ben dahil, yüksek lisans doktorasını tamamlamış insanlar var. Akademik kadroda turizm bölümünde metropollerdeki üniversitelerde eğitim almış, metropol kültürünü buraya taşımış beraberinde insanlar var. Yurt dışında doktora yapma vesilesiyle yurt dışı tecrübesini de buraya getirmiş insanlar var. Bir tane idari sorumlumuz var, sevgili Duygu, bölüm sekreterimiz. Bölüm sekreterimiz de turizm eğitimi almış bir kişidir. Yani kendisi aynı zamanda bizim yönergemizdir, sarı sayfalarımızdır, organizatörümüzdür. Yani bu kadronun içerisindeki herkesin bu meslek alanıyla bir ilişkisi var. Ben bunu bir artı olarak görüyorum, bir kıymet, bir değer olarak değerlendiriyorum. İngilizce konusu maalesef ülkemizde bir kült problemlerden bir tanesi. Bazı meslek alanları vardır ki siz burada yabancı dil bilmeden bir yere varamazsınız. Turizm bunlardan bir tanesi. Neden turizmde dil bilmeniz lazım? Çünkü siz hizmet sektörüsünüz, siz yabancılarla çalışıyorsunuz. Gelen insanların dilini anlayabilmelisiniz ki onlarla iletişim kurabilmelisiniz, onların sorunlarını çözebilmelisiniz, onları karşılayabilmelisiniz.
Günümüz dünyasında İngilizce bilmeyi bir seçenek değil, bir şart olarak görüyorum. İngilizceye direnci eğitimde abesle iştigal kabul ediyorum. Sadece İngilizce de değil, diğer yabancı dilleri öğrenmek de turizm için bir gerekliliktir. Bunların hepsi katma değerdir. Bunlara sahip olan arkadaşlar dünyanın her yerinde kendilerini iyi yetiştirdilerse, tırnak içinde söylüyorum, çalışabilme şansına sahiptirler. Dolayısıyla dil bilgisi bir özgürlüktür, bir gereklilik olmanın yanı sıra. Aynı zamanda tabii ki dil bilgisi kendinizi mesleki anlamda geliştirmek için bir gereklilik. Yani siz dünyada ne olup bittiğini anlamak için gelişmeleri, yabancı dillerde yayınları, gelişmeleri takip etmek durumundasınız. Mevkidaşlarınızı anlamak için, müdürlerinizi, yabancı müdürlerinizi anlamak için, onlardan ilham almak için dil bilmek zorundasınız. Aynı zamanda özgüveni inşa etmek için, hayal kurmak için başkaları gibi düşünmek durumundasınız. Ve son olarak yabancılarla belli alanlarda, akademik, mesleki anlamlarda güreşmek için de yabancı dil bilmek durumundasınız. Dolayısıyla Antalya Bilim Üniversitesi Turizm bölümünde, fakültede diyelim, İngilizce ve yabancı dil konusunda biz son derece tavizsiziz. Bu bizim kırmızı çizgilerimizden, prensiplerimizden bir tanesi. Bu konuda çok baskıcı olacağız. Bunları da arkadaşların gelişiminin bir gerekliliği olarak gördüğümüz için baskıcıyız. Bunu da açıklayayım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Üniversite kelimesinin kökeni universe, İngilizce universe kelimesi. Yani üniversiteler belli müfredatları, eğitim programlarını yürütmenin ötesinde insanlara öğrenmeyi öğretmek durumundalar. Evrensel meseleler hakkında. Bilgiyi edinme ve hayatın belli aşamalarında meslek sadece bir tanesi kullanma meselesinden bahsediyorum. Biz gerçekten turizm bölümünde öğrenmeyi de öğretmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz bu konuda? Bizim derslerimizin çoğu, programlarımızın çoğu öğrenmeye yönelik uygulamalarla dolu. İlerleyen programlarda meslektaşlarım izahat getireceklerdir, anlatacaklardır. Gölge yöneticiliği programı bunlardan bir tanesi. Mezun olmadan öğrencilere iş dünyasının belli birimlerine adım atmalarını sağlayacak ve gerçek kişilerle, yöneticilerle birebir öğrenmelerini sağlayacak bir program. Stajlar çok ciddiye alınır. İnsanların öğrenmesini pekiştirmek için sıkı takip edilir. Mesela bir anekdot vereyim. Benim haylaz bir öğrencim vardı, çok da sevdiğim. Kendisi stajından döndükten sonra bize demişti ki, hocam biz fatura kesmeyi öğrenmedik okulda. Neden bize öğretmiyorsunuz diye. Ben de ona dedim ki, arkadaş sen staja gidiyorsun, sen meraklı, algıları açık bir adam olacaksın. Her şeyi hap gibi beklemeyeceksin. Gideceksin orada fatura kesmeyi de öğreneceksin. Yani öğrenmeyi öğretmek her aşamada gerekli olan bir meseledir. Son olarak proje meselesine geleyim. Biz çok fazla proje ödevi veririz öğrencilerimize. Neden? Çünkü bizim öğrencilerimiz istisnasız hepsi bilginin değerine inanır hale gelmeliler. Bunun önemine sahip olmalılar. Bilgiyi edinmek ve kullanmak için. Dolayısıyla bu projeler hepsi bu arkadaşlara bazı fikirlerin içerisini doldurma yetisini kazandırmak üzere dizayn ediliyor. Dolayısıyla bunlar saha çalışması yaparlar. Bu projelerini meslekten insanlarla, turizm profesyonelleri önünde paylaşırlar. Yeri gelir Vali Bey'i davet ederiz, onun önünde sunum yaptırırız. Dolayısıyla bilgiye ulaşma yöntemlerini de biz öğrencilerimize vermek istiyoruz ki yarın öbür gün mesleklerin bir bölümünde hayal kurup bunu bir plan haline getirebilecek noktaya gelsinler. Veya mesleklerini bırakıp ya ben başka bir iş yapmak istiyorum diye karar verdiklerinde bunun planını yapabilme, içini doldurabilme yeteneğine sahip olsunlar. Dolayısıyla bu da bu fakültenin üzerinde durduğu katma değerlerden bir tanesidir.
Lafı fazla uzatmayayım. Burada keseyim. Bilmiyorum şu anda akışta sorular geliyor mu size? Gelmiyorsa ek bir soruya zamanımız varsa hocamla cevaplayalım onları da. Teşekkür ederim. Hocam canlı yayında soru gelmedi. Ben hemen size bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz ki pandemi dönemi bizim Hocam için... eko yapıyor. Evet, eko yapıyor. Şöyle yapalım, sizlerin mikrofonunu kapatıyorum. Siz konuşurken lütfen mikrofonunuzu tekrar açın. Şimdi biliyorsunuz ki pandemi dönemi aynı zamanda özellikle işsizlik konusunda çok tartışılan bir dönem. Hem yiyecek ve içecek sektörünün etkilendiği hem de turizmin etkilendiği bir dönem. Ve şu anda liseleri bitirmiş üniversitelere girmek için heyecanla bekleyen pek çok sayıda öğrenci var. Bu öğrenciler için ne dersiniz? Yani turizm için de gastronomi için de ayrı ayrı soracağım sizlere. Bu bölümlere girdiklerinde işle ilgili bir endişeleri olacak mı? Bundan 4 sene sonra onları nasıl bir gelecek bekliyor? Semih Hocam, dilerseniz sizden başlayalım. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Evet, yani bu soruya iki yönden cevap vermek lazım. Aslında bir tanesini biraz önce verdim. Yani bu meslek kendi doğası itibarıyla dünyanın her yerinde, her an, her zaman yapılabilen bir meslektir ve genellikle dediğim gibi normal akışta işsiz kalmanın çok mümkün olmadığı bir durumdur. Yani biz bugüne kadar örneğini görmedik. Ki dediğim gibi yani Türkiye'deki ilk gastronomi bölümünün kurucularıyız ve baştan itibaren bugüne kadar kim mezun olduysa herkes işli oldu. Hatta çok da dünyada ve Türkiye'de çok da iyi yerlere geldiler. Bu işin bir tarafı. Öbür tarafı yani pandemi vesaire açısından bakıldığında ise bu gidip pandemi yani çok talihsiz, bütün dünya için çok talihsiz bir konu ama bu tabii gelip de özellikle gastronomidir, turizmdir, şudur budur spesifik belli noktaları vuran bir konu olmadı. Yani dünyadaki her şeyi etkileyen bir konu oldu. Dolayısıyla bütün dünya ve bütün dünyadaki her şey bundan ne kadar etkilendiyse bu alanlarda o kadar etkilendi. Dolayısıyla işin bu boyutu var. Yani bu her şeyi birbiriyle eşit kılıyor. Bir de şu kısmı var. Yani hepimiz işte sağlık alanındaki profesyonelleri dinlediğimiz kadarıyla önümüzdeki en geç yaklaşık 1-1,5 sene içerisinde sonunda yani böyle bir süre zarfında ya bunun aşısı bulunacak ya da bu virüs mutasyona uğrayıp işte bu kadar zararlı bir şey olma özelliğini yitirecek. Yani ya o türlü ya bu türlü bu kadar süre zarfında bu iş bitecek şeklinde açıklamaları var. Fakat biz burada tabii girildiği andan itibaren öğrencinin 5 senesini hazırlıkla beraber 5 senesini ipotek eden bir eğitim programından bahsediyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz seçim yaparlarken bundan bir sene sonrasına ya da şu ana çok hepimiz dikkat etmek zorundayız. O başka mesele ama bundan 5 sene sonrasının dünyasına göre planlar yapmak zorundayız. Eğer dünya 5 sene sonra, 5 sene boyunca önümüzdeki halen daha bugün günümüzdeki kadar riskli bir yer olmaya korona açısından devam ederse hiçbir şey değişmeden zaten ortada hiçbirimizin konuşacağı herhangi bir mevzu kalmaz. Dolayısıyla yani hepimiz kendimize dikkat edeceğiz, çevremize dikkat edeceğiz ve zaten bu arada şöyle de bir şey var. Biz bir dönem korona şartlarında eğitim verdik. Ve dolayısıyla bu bizi bu pandemi şartlarında nasıl eğitim verileceğiyle ilgili belirli bir deneyim oluşturmamıza da sebep oldu. Yani bir takım teorik derslerimizi online şekilde verdik. Verdiğimiz dersleri online en verimli nasıl verilebilir'e göre yeniden biçimlendirip ortaya koyduk. Ve uygulamalı eğitimlerimizi
Bundan sonra gelecek olan süreçte nasıl vereceğiz? Bu süreçte veremediklerimizin telafisini nasıl yapacağımız konularında da planlamalarımızı yaptık. Yani dediğim gibi konunun birkaç yönü var. Hem bizim planlamalarımız ve edindiğimiz deneyimler, hem dünyanın durumu, hem sözünü ettiğim bu planlamalar, hepsiyle birden düşünmek lazım. Dolayısıyla ben dünya için umutluyum. Herhalde söyleyeceklerim bu kadar. Hocam aynı soruyu Dinç Hoca'ya da yönlendirelim o zaman. Dinç Hocam, mikrofonunuz açık, buyurun. Evet, açtım. Ben de çok fütürist konuşmalar yapmayayım bu konuda. Pesimist de değilim ancak. Kendimce bu yaşananlar konusunda bir naçizane yakın elimle ilgili fikirlerim var. Ama gördüğüm gerçekleri söyleyeyim. Tabii turizm sektörü, Semih Hoca'nın da söylediği gibi bazı sektörler, turizm sektörü de bunlardan bir tanesi. Böyle politik gelişmelerden, dünyayı ilgilendiren gelen meselelerden, sağlık olan doğa felaketlerden vesaire etkilenir. Bu dönemde de sadece Türkiye değil, bütün dünya turizmi olumsuz şekilde etkilendi. Bu bir gerçek. Şunu söyleyeyim, yani biz fakülte olarak küçük bir fakülteyiz. Bizim öğrenci sayılarımız düşük ve biz bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrencilerimizin birçoğunu çok iyi işletmelerde işe soktuk. Ben gelen haberlerden şunu görüyorum ki bu arkadaşların bazıları bu döneme özel olarak işletmelerinde bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Evet, yani eski işlerinden şu anda sahip değiller. Bu düzelecektir. Bu işletmelerin verdiği refleksler bunlar ve bunlar birçok alanda yaşıyor. Bu düzelecektir. Şunu söyleyeyim, yani konuşmamın başında onu ifade ettim. Turizm Türkiye için çok büyük anlam ifade ediyor. Bu işletmelerin şu anda çok kapalı da olsalar bunlar mecburen ayağa kalkmak durumundalar. İyi yönetilmek zorundalar ve gene istihdam için insanları geri almak zorundalar ki ayakta kalsınlar. Yani turizmin Türkiye için büyük önemi, vazgeçilmez önemi bu arkadaşları rahatlatmalı. Bu arkadaşlarım mutlaka bu işler düzene girince tekrar bu işlerine kavuşacaklardır. Bir ayrıldıkları yere başka yerde. Bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Turizmin devam etme zorunluluğundan dolayı. O yüzden de gelişmeleri tabii takip edeceğiz. Biz her zaman onlarla konuşuyoruz, ediyoruz. Tekrar işleri dönme konusunda da desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Semih Hoca güzel söyledi. Çok uzun erimli böyle projeksiyonlar yapmaya gerek yok. Buraya aramıza yeni katılacak arkadaşlar girdikten 6 ay sonra iş dünyasının içine girmeyecekler. Belirli bir süre eğitim alacaklar. 5 sene sonra dünyanın ne halde olacağı konusunda sanıyorum çok da olumsuz konuşmanın bir manası yok. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Evet, toplantımızın sonuna geldik. Hocalarım... Leyla Hocam, evet, sağ olun. Hocam. Hatırlattığınız iletişim kanallarımız açıktır. Velilere, ailelere, arkadaşlara her zaman açık. Bize ulaşabilirler. Programları takip etsinler. Sorularını burada sorma fırsatları olmadıysa daha sonraki programlarda iletsinler ama mutlaka iletsinler. Beni bu adam kameradaki adam diye yolda görüp çevirirlerse ben yine cevaplarım. Seve seve. Biz açık bir fakülteyiz. Çekilmesinler lütfen. Evet. Yani bu arada önümüzdeki hafta 27 Temmuz'dan itibaren 14 Ağustos'a kadar okulumuzda da bulunacağız. Yani her şeye rağmen gelip okulu, fiziki mekanlarını ziyaret etmek isteyen velilerimiz, öğrencilerimiz vesaire olursa bizler de, yani bizlerden birileri mutlaka orada olacak. Gelip okulu da ziyaret edebilirler. Bizleri her zaman arayabilirler, sorabilirler. Unuttuğunu tekrar dönüp sorabilirler vesaire. Hiç sıkıntı yok. Ayrıca YouTube hesabımızı açtık. Orada da mutfak tanıtım videomuz ve başka videolarımız da yayınlanacak. Orayı da takip edebilirsiniz. Sanırım bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Sorularınızı bekliyoruz.
Sağ Biz olun hocam. teşekkür ederiz. Sevgiler, iyi akşamlar İyi herkese. akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.